Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz kestane. Tavada lokum gibi harika bir kestane yapacağız. Ama bu kestaneyi çok da kolay soyacağız. Bunun elbette ki püf noktaları var. Püf noktalarına da dikkat edersek kestane yapmak hiç de zor olmayacak bizim için. Çok da keyifli olacak. İnsanlar kestane yapmaktan neden kaçınıyorlar genelde? Soyması bir dert oluyor. İşte of onu şimdi çıtır çıtır nasıl yapacağız? Lokum gibi olmuyor. Yok sert oluyor. İçinden kayış gibi kestane çıktı. Dış kabukları soyulmadı falan. Hayır. Bu kadar da sorun edilecek bir olay değil. Aslında kestane çok kolay soyulabilen bir meyvesidir ağacın ve yapması da son derece keyiflidir. Yeter ki püf noktalarını bilelim. Kestanemizi alalım. Kestanemizi bir tane de kap alıyor. Uçlarını atmak için. Bir kere düzgün soyulması için birinci püf noktamız şu sivri olan kısımları var ya, kestane ucu beyazımsı sivri olan kısım. Onları alın. Elinize keskin bir bıçak alın. Onu alıp atın. Ve kestaneyi kabarık yerinden başlamak üzere boylu boyunca şu orta yeri var ya, kabarık yeri. Bir uçtan bir uca kadar orta yerinden kabuğunu kesin. Bu şekilde kestik. Bunu direkt suyun içine atıyoruz. Ve yine uçlarını alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde bakın. Yavaş yavaş göstereyim. Boylu boyunca, düz tarafına gerek yok. Bu tarafını boylu boyunca kabarık şişkin yerini kesip suyun içine atıyoruz. Bir tavaya yarım kilo kadar kestane ayırdım. Bu kestaneyi bu şekilde yapıp işte tazeliğini korumasını isterseniz, hemen bayatlamasını istemezseniz pişirdikten sonra derin dondurucularda da saklayabilirsiniz. Şekerlemesini de yapabilirsiniz. Şimdi ben hepsini bu şekilde kesip suyun içine bırakacağım. Onu hemen halledelim. Evet, şu anda bütün kestanelerimizi, yarım kilo kestanemizi suyumuzun içine attık. Bunları mutlaka su dolu kabın içine atıyoruz. Dediğim gibi içine işlemesi lazım. Lokum gibi olması için önemli. Arada bir böyle deriklerde çıkabiliyor, görmemişim alırken. Onları katmayın. Onların tadı güzel olmaz. Şimdi bunları bazı yerlerde 10 dakika 15 dakika derler ama ben size tavsiye ediyorum bir yarım saat suyun içinde mutlaka bekletin. Çok daha güzel olacak. Şimdi yarım saat ben bunu artık su içinde beklemeye bırakıyorum. Nasıl kestiğimi de gördünüz. Ucunu aldıktan sonra sivri kısmını kesiyoruz. Burası kök kısmı. Ona paralel olarak yataylamasına şişkin olan yerden boydan boya kestik. Suyun içine attık. Yarım saat kadar bekletiyoruz. Şimdi kestanelerimiz yarım saat kadar bekledi. Tavamızın içine tek tek bunları yerleştirelim şimdi. Yarım kilo kadar kestanemiz var burada. Bunları güzelce, çok fazla sıkış tepiş yapmayalım. Tavamıza sığacak kadar olarak alalım. 10 dakika kadar bunları şimdi orta ateşte pişirmeye başlayacağız. Tavada harika olacaklar. Ben o kestiğim tarafları özellikle şimdi alta doğru getiriyorum. 10 dakika sonra bunları yapacağım. Bir diğer püf noktası da tavada kestanede tamamen susuz bırakmayın. Lokum gibi olmasını istiyoruz ya. Birazcık su koyalım. Ne kadar? Bu kadarlık bir tavamızda yarım kilo kadar kestanemiz var. Bir çay bardağı kadar suyumuz yeter olacak. Bu su zaten kaybolacak. Çekilecek tamamen. Şimdi buharlaşması ve içinin lokum gibi olması, kayış gibi olmaması için ve çok da güzel kavrulması için üstünü de kapatalım. Dediğim gibi su kalmayacak. Tavada kestane olacak. Şimdi biz bunları yapalım. 10 dakika sonra kontrolümü yapacağım. Ondan sonra ters yüzümüzü yapacağız.
Gördüğünüz gibi suyu kalmadı. Tamamen çekti. Karalıklar şey yapması, şaşırtması. O karalıklar çıkacak zaten. Kestanenin kendi boyusu. Arada ayrılmaları görüyorsunuz. Şimdi ters yüz olarak yapalım bunları. Tek tek tavayla çeviriyorsunuz. Maşanızda tek tek çeviriyorsunuz bunları. Öbür tarafı da aynı şekilde pişireceğiz. Ondan sonra tekrar ağzını kapatacağız. Çıtırdamalarını görüyorsunuz. Bunlar lokum gibi harika kestanelere dönüşecek. Birazcık daha kapatalım. Harika bir şekilde oluyorlar. Şimdi artık bunlar oldular. Ancak kestanelerimizi bu kadar sıcakken soyamayız. Fakat soğuduğu zaman da soyamayız. O nedenle birazcık ılımasını bekleyeceğiz. Altını kapatalım. Birazcık ılıdıktan sonra kestanelerimizi soymaya başlayacağız. Bunlar birazcık ılısın şimdi. Şimdi fazla soğumasına izin vermedik. Yine sıcak olsun bunlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen nasıl geldi gördünüz mü? Bakın. Şu anda çok sıcak. Ellerim yanıyor. Ama harika bir şekilde soyması ne kadar basit. Hemen anında soyuldular. Hemen alalım. Çok sıcak. O bakın ellerim yanıyor. Birazcık daha bekleyebilirdim gerçi. Bütün kabukları gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hepsini soyalım şimdi. Çıtır çıtır. Çok güzel bir şekilde geliyorlar elleri gerçekten. Ama felaket elim yanıyor. Gördüğünüz gibi kabukları harika bir şekilde soyuluyorlar. Hiç zorluğunu çekmiyorsunuz. Şimdi ben bu şekilde hepsini halledeceğim. Ondan sonra çekime devam edeceğim. Bu şekilde soyuluyor. Çok da kolay soyuluyor. Umarım güzel bir bilgi vermişimdir sizlere. Şu anda tam da kestane mevsimindeyiz. Sizlerin de şimdiden ellerinize, emeklerinize sağlık olsun. Afiyet olsun diyorum. Eğer anlattıklarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp bir de kanalıma abone olursanız çok da mutlu olurum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle kalın. Hoşça kalın.